Herkese merhaba. Bugünkü konumuz hamburger hakkında her şey. Ben önce size çok basit ve böyle bir arkadaşlarım geldi ya hamburger yapsak mı dediğimizde 10 dakikada yaptığım ve herkesin bayıldığı hamburger tarifini vereceğim. Sonra hamburgerin böyle anatomisini çıkaracağız. Yani ekmek neler olabilir? En basitinden en zoruna hangi ekmekleri kullanabiliriz? Köftesi nasıl farklılaşabilir? Farklılaşınca ne olur? Peynirler nasıl olabilir? Nasıl değişebilir? Kendi ağız tadımıza göre mükemmel Ayşe, Mehmet hamburgerini nasıl yaratırız? Ve bunların bütün detayları olacak. Çok güzel bir video. Hazırsak başlayalım. İlk başta klasik hamburger. Klasik hamburger için 4 kişiyi doyurabilecek ama böyle ben kalın et diyorsam 500 değil 600 gramdan yapabilirsiniz. 500 gram dana döş kıymam var. 3 kişiye bundan böyle dolu dolu et çıkıyor. 4 kişi olursa dediğim gibi 100 gram daha ekleyip böyle 150'şer gram porsiyonlu çok iyi bir köfte oluyor. Şimdi bunda içine hiçbir şey koymadan sadece tuz, karabiberle pek çok insan Avrupa'da, Amerika'da yapıyor. Ama kıyma bazen yeterince lezzetli olmuyor. Bazen o güzelliği elde etmek her zaman net olmuyor. Benim böyle bir karışım var. Bu karışımla olan bir ette gayet lezzetli ve sulu oluyor. Bu 500 grama ölçü çok net. Bir çorba kaşığı. Hepsinden birer çorba kaşığı olacak. Nedir? Bir çorba kaşığı sirke. Bu üzüm sirkesi kokan bir sirke olmaması lazım. Kokanlarda çünkü rahatsız olanlar olabiliyor. Beyaz şarap sirkesi eğer hani inanç sistemimize göre kullanabiliyorsanız beyaz şarap sirkesi yani şaraplaşan bir şeyi sirkeye dönüştürdüğünüzde sirke tadı daha azalıyor ama beyaz üzüm sirkesi en iyisi. Elmalarda veya organik sirkelerin o sonlarına doğru, ana kaldığı yere doğru olanlar birazcık ağırlaşabiliyor. Onlarda çok azıcık azaltabilirsiniz. Bir çorba kaşığı pekmez, bir çorba kaşığı tane hardal. Tane hardal yoksa benim mesela çoğu zaman deniz yağı oluyor. Deniz yağı da kullanabilirsiniz. Ve bir çorba kaşığı da galeta unu. Galeta ununuz yok. Hani bu böyle küçük altın başak form falan gibi bisküviler onları ezebilirsiniz. Ekmekten zaten çekebilirsiniz. Galetanız varsa onu çekebilirsiniz falan aklınızda olsun. Bir tane de yumurta. Ve tabii ki tuz, karabiber, birer tatlı kaşığı, biraz tepeleme gibi karabiber, silme ile tepeleme arasında tuz. Tepeleme olunca çok tuzlu oluyor. Rochestershire diye bir sos var. Bütün bu hamburgerlerin içine genelde koyulup çok güzel olsun diye satılan 100 küsür yıldır da birilerinin yaptığı. Onun içindeki aslında malzemelerin toplamı bunun gibi bir şey. Bir de bir diş sarımsak. Eğer koyarsak çok güzel oluyor. Bunu güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu galeta unu mesela bu karışımda ne zaman gerek yok? Hani böyle güzel şey işte ne bileyim Nusret'in mesela hamburgeri falan denir. Orada hani antrikottan bu çekildiği zaman böyle etin yağı, etin dinlenmişliği, her şeysi yeri falan inanılmaz güzel olduğunda gerek olmayabilir. Ama dediğim gibi bu karışım her kıymayı güzel yapıyor. Şimdi burada hamburger köftesi çok karışmayacak. Sadece bütün malzemeler birbirine geçsin diye. Çünkü karıştıkça aslında et ne oluyor? Sıkılaşıp köfteleşiyor. Halbuki hamburger köftesinin böyle yayılıp açılabilmesi lazım. Hamburgerin birinci aşaması bu. Bu aşamada ideal olarak bir yarım saat beklese çok iyi olur. Ama beklemeden ben çoğu zaman öyle bir vakit olmuyor dediğim ya son dakika oluyor. Öyle de çok güzel ama yarım saat beklerse efsane. Bunu böyle büyük parçalara ayıracağım. Nerede pişiriyoruz? Döküm tava. Döküm tava neden? Hemen mühürleyecek, içini sulu bırakacak. O yüzden döküm tavam yok Refika. O zaman muhakkak çelik. Teflon değil, seramik kaplama değil. Kesinlikle çelik. O da yoksa emaye. Onda da altı en açığı, en büyük de en açık olması. Çünkü onlar bu dökümden farklı olarak ısıyı tutamıyorlar. Koyduğun anda düşüyor. Düşeceği için de hani altının daha bile harlı olması lazım. Burada önemli bir kural, hamburger köftesini her zaman hamburgerin ekmeğinden bir parça büyük yapmanız. Yani minimum 1 veya 2 santim. Çünkü pişince bu et çekecektir. Böyle ekmeğin içinde kalsın güzel değil. Tavanın ısındığına emin olmak için şöyle su atıyoruz. Su kayboluyor. İyi, güzel. Şimdi bir tane yapacağım. Aslında ideal olarak bunda 2 tane yapmakta fayda var. Tavaya önce koyuyorum. O bir tarafı pişerken diğer yapacaklarımı hazırlıyorum. Siz önce bu hazırlığınızı yapın. Ateşin başına lütfen ondan sonra geçin. Peynir koyacağız. Peynirlerim hazır. İçinde bir de soğan olsun. Birazcık da karamelize olsun. Hatta bir de kırmızı soğan olsun. Ben bol soğanı sevdiğim için
Şöyle açıyorum. Pişmeden evvel bu hazırlığı ekmeğin ortadan ikiye yarılması lazım ki tavada birazcık ısınabilsin. Bu ekmeğin tarifini de haftaya bulabilirsiniz. Burak yaptı. Burak'tan özel istedik. Bunun bütün detayları da olacak. Alt tam simsiyah olmasın, içi de bir parça pişebilsin diye altını hafif kıstım. Şöyle bakıyorum. Şimdi bunu çevireceğim. Ve çevirirken hafif tavayı böyle kaydıracağım. Bu etin ilk piştiği yerde ekmeklerin pişebilsin diye onlara yer bırakacağım. Şöyle. Buraya da ekmeğimi koyacağım şöyle ki etten nasibini alsın. Altını dediğim gibi hafif kıstım. İçi kalın pişebilsin diye. Ve buraya peynirleri şöyle koyuyorum. Hemen kapatmayacağım. Birazcık daha pişsin. Ondan sonra kapatacağım. Şu, istediğim şey şu. 3 kişiye yaptığın zaman mümkünse 3. hamburgeri başka bir tavada yapmakta fayda var. Şimdi çok azıcık bunu kapatıyorum. Peynirler eriyebilsin diye. Onlar orada olur iken ben de burada ekmeğimin altına aldım. Ekmeğimin altına sadece bir parça şöyle hardal sürüyorum. Burada sarımsaklı mayonez sevebilirsiniz. Onları videonun 2. bölümünde anlatacağım zaten. Üst kısma da ben barbekü sos seviyorum. Biraz barbekü sos koyuyorum. Barbekü sosu ben evde yapmak istiyorum derseniz çok güzel tarifimiz kanalda var. Şuradan ulaşabilirsiniz. Köftemi böyle koyuyorum. Peynirimi istersen biraz daha eritebilirim ama sonra özellikle bu ince peynirler çok kayboluyorlar. Bunun üstüne şu kalan yerlerden bol bol soğan. Bunu şöyle bir kapatacağım ve hafif bastırıp bu suyunu çıkarıyorum. Tamam. Böyle. Biraz çıtırtı. Bu sürpriz Bahar. Bu bölüm için hayal kurarken yaptığım bir şeydi. Burada böyle hani o var ya şeffaf poşetlerde satılan cipsler. Onlardan var şöyle. Bunu hafif şöyle bir parçaladım bu kadar. Bunu bunun içine böyle koyuyorum. Bu da böyle bir son dakika çıtırtısı. Son çıtırtısı da normalde ben oraya soğan kızartıp kurutuyorum. Onu koyuyordum. O bu ara bitti. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Binada kaldı kurutucu. Onun yerine ne olabilir çıtırtı diye bu patates geldi. Patates. Bir de unutmamak lazım ki en son artık yerken Maillard reaksiyonu diye bir şey var. Yani etin bu tavadaki ısıyı gördüğü zamanki aldığı reaksiyon lezzeti uçuran bir şey. Dolayısıyla bu yüzeyi ne kadar artırsanız o kadar güzel oluyor. Şöyle ortadan kesiyorum. Böyle hamburger etinin hafif yumuşak olması zaten ideali. İlkini biraz heyecanla yamuk koymuşum. Şöyle bir böyle olsun. Ve böyle bunu sonra afiyetle yiyebiliriz. Bu benim dediğim gibi birileri geldiğinde, sevdiklerim geldiğinde hızlıca yaptığım hamburger. Gelelim bunu böyle nasıl o tarafa, nasıl öbür tarafa, nasıl buraya götürebiliriz.